Basitçe televizyonun en zeki aptal dizisi The Good Place'ten bahsetmeye devam ediyoruz. Bugünün konusu ünlü felsefi tramvay problemi. Olası bir tramvay kazası üzerinden insan hayatına ne kadar değer verdiğinizi anlayabilir miyiz? Bir kişinin hayatı mı daha önemlidir yoksa 5 kişininki mi? Çözüm beklediğinizden başka bir şey olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası için buyurun sohbete. The Good Place dizisindeki felsefi fikirleri incelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz, felsefedeki en ünlü düşünce deneylerinden biri olan tramvay problemi. Bu bölümü anlamak için önceki bölümü izlemenize gerek yok. Ancak dizide işlenen diğer felsefi fikirleri merak ediyorsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ha bir de serinin tamamında The Good Place'in bütün sezonları için spoilerlar var, söylemedim demeyin. Deneye dalmadan önce hikayeyi bağlama oturtalım. The Good Place'in ilk sezonunun sonunda kahramanlarımız Eleanor, Chidi, Tahani ve Jason'ın aslında kötü yerde olduklarını, iyi yer olduğunu sandıkları mahallenin mimarı Michael'ın ise onlara işkence eden bir iblis olduğunu öğreniyoruz. Ancak ikinci sezonun ortasına geldiğimizde Michael bu psikolojik işkence deneyinde başarısız olunca taraf değiştiriyor. 4 insanla birlik olup onları gerçek iyi yere götürme sözü veriyor. Ekip Michael'a güvenmediğinden kendisinin de onlarla beraber Chidi'nin ahlak derslerine katılması şartını koyuyor. Ahlak felsefesi profesörü Chidi'nin ilk işlediği konulardan biri ise bu bölümün konusu olan tramvay problemi. Problemi muhtemelen internetteki birçok farklı mimden biliyorsunuz. Tramvay problemi ilk olarak filozof Philippa Foot tarafından tasarlanan bir düşünce deneyi. Deneyde frenleri patlamış bir tramvay kaçması mümkün olmayan 5 kişiye doğru ilerliyor. Siz yolun kenarında tramvayın makasını değiştirecek bir kolun önündesiniz. Ancak makas değiştirirseniz tramvayın gireceği yolda yine kaçması mümkün olmayan bir kişi var. Şu noktada konuştuğumuz senaryo hakkında belli şeyleri açıklamamız lazım. Bahsettiğimiz şey bir analitik felsefe deneyi. Böyle olunca belli varsayımlarla hareket ediyoruz. İlk olarak bu bahsettiğimiz senaryoda diğer 5 kişi ve 1 kişi yani raya bağlı olan insanlar herhangi bir şekilde durumlarını değiştirme kapasitesine sahip değiller. Belki raya çok sıkı bir şekilde bağlılar, belki onları duyamıyoruz, belki de uyuyorlar, baygın haldeler. Böyle olduğu için onların kararı herhangi bir şekilde etki etmesi mümkün değil. İkinci olarak duruma müdahale edebilecek tek kişi biziz. Ya sadece bizim önümüzdeki kol durumu değiştirebildiğinden ya da başkaları olaya müdahale edemediğinden kararı sadece bizim vermemiz gerekiyor ve bunun üzerinden hesap yapıyoruz. Zaten gerçek hayatta böyle bir senaryonun bu kadar keskin şartlarla gerçekleşmesi mümkün değil. Bu yüzden bunu bir düşünce deneyi olarak konuşuyoruz. Aslında amacımız insan hayatı arasında nitel bir ölçüm yapıyor muyuz? Yani 5 kişinin hayatını kurtarmak için 1 kişinin hayatını feda etmeyi göze alabiliyor muyuz? Bunu anlamaya çalışmak. Çoğu kişi de genellikle böyle bir durumda kolu çekerim ve 5 kişiyi kurtarırım diyor. En azından problemin bir versiyonu bu şekilde. Ancak problemin başka versiyonları da mevcut. Ya 5 kişiyi kurtarmak için yapmanız gereken bir kolu çekmek değil de tramvayın üstünde bir köprüde duran, tramvayı durduracak kadar cüsseli birini aşağı etmek olsaydı, ya durum bir tramvay kazası yerine 5 organ nakli ihtiyacı olan hastayı kurtarmak için sağlıklı birinin organlarını almak şeklinde sunulsaydı, hastanenize gelmiş ve durumdan habersiz birini 5 kişiyi kurtarmak için öldürür müydünüz? Ya da durum 5 kişiyi esir almış isyancıların bir suç için derhal birinin idamını istemesi şeklinde sunulsaydı, sırf isyancıların 5 kişiyi öldürmemesi için masum birini idam eder miydiniz? Tehlikedeki 5 kişiyi tanımıyorken feda edebileceğiniz bir kişi tanıdığınız ve sevdiğiniz biri ise peki? Ya da feda edeceğiniz kişi Hitler'se bu fikrinizi değiştirir miydi? Aslında her senaryoda durum az çok aynı olsa da çoğu insanın verdiği cevap senaryodan senaryoya değişiyor. Sizin verdiğiniz cevap da senaryodan senaryoya değiştiyse bu tutarsızsınız demek değil. Aslında her durumun farklı bir ahlaki sezgiyi ölçtüğünü gösteriyor. Bu da demektir ki her senaryoda ahlaki sezgilerimizi de etkileyen bir şeyler var. Çoğu kişinin verdiği cevap yapılması gereken eylemin sunuluş şekline göre değişiyor. Bu sunumu 2 farklı gruba ayırabiliriz. Ölüme izin vermek ve aktif olarak öldürmek. Eğer durum birilerinin kaçınılmaz olarak öleceği, ancak sizin sadece kimlerin ölmesine izin verileceğini belirlediğiniz şekilde sunuluyorsa, insanlar genellikle 5 kişiyi kurtarmayı seçiyor. İlk tramvay örneğinde olduğu gibi. Ancak 5 kişiyi kurtarmak için yapmanız gereken birini aktif olarak öldürdüğünüzü hissettiriyorsa, çoğu kişi bu eylemi yapmaya çekiniyor. Cüsseli adam örneğinde birisini köprüden aşağı atmak ya da hastanenize gelen sağlıklı birini öldürüp organlarını kullanmak gibi.
Konuştuğumuz senaryolardaki durumu en basitine indirgediğimizde her senaryoda yaptığımız şey 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi öldürmek gibi gözüküyor. Ama durum tam olarak öyle değil. Philippa Foot'a göre bu ayrımı yapmamızın nedeni her ödevi eşit bir şekilde görmememiz. Genellikle birilerine bir şey yapmama ödevimizin, yani negatif ödevlerimizin, birilerine bir şey yapma ödevimizden, yani pozitif ödevlerimizden daha ağır bastığı düşünülür. Örneğin, hırsızlık kesinlikle yasakken fakir birine yardım etmek en fazla takdir edilir. Bu durumda problemi ölüme izin vermek üzerinden sunduğumuzda daha fazla insanı ölümden kurtarmaya dair negatif ödevimiz daha ağır basıyor. Ancak problemi birilerini aktif olarak öldürmek üzerinden sunduğumuzda o bir kişiyi öldürmeme ödevimiz diğerlerine olan pozitif yardım ödevimizden daha ağır basıyor. Peki tamam, şu noktaya kadar tramvay probleminden fazlasıyla bahsettik. Peki bu problem The Good Place'te nasıl sunuluyor? Bayağı basitçe. Dizinin problemle aynı isme sahip 2. sezonunun 5. bölümünde Chidi az önce anlattığıma benzer bir şekilde problemi sunuyor. Ekipteki diğer insanlar duruma nasıl cevap vereceklerini bilemezken Michael iblis alışkanlıklarından kurtulamayıp Chidi'ye problemin farklı versiyonlarını yaşatarak ona işkence etmeye başlıyor ve bu kadar. Nasıl buldunuz? Güzel. Ya oğlum, sen diziyi anlattın. İzlememize gerek kalmadı ki. Ya daha sonrasında daha ilginç bir şeyler var. Orayı bekleyin. Niye? Bu kadar derken o bölümde bu kadar. Tramvay problemi hiç beklemediğiniz bir anda tekrar karşınıza çıkıyor. Sezonun sonunda. 2. sezonun 10. bölümünde ekip artık iyi biri olmuş Michael'la beraber kötü yerden kaçmaya çalışıyor. Kurtulmalarını sağlayacak portaldan herkes geçmek üzereyken Michael portalı kullanmalarını sağlayan rozetlerde bir tane eksik olduğunu fark ediyor. Kötü yerdeki iblisler onlara ulaşmak üzereyken Eleanor durdurup şunu söylüyor. I just solved the trolley problem. Trolley problem forces you to choose between two versions of letting other people die, and the actual solution is very simple. Sacrifice yourself. Michael bunu söyledikten sonra kalan son rozeti Eleanor'a verip onu portaldan geçiriyor ve iblislere yakalanıyor. Ne? Bu an hikaye içinde Michael'ın kişisel olarak ne kadar geliştiğini göstermek için kullanılıyor ama aslında felsefi olarak da bayağı ilginç bir fikir. Şu zamana kadar bahsettiğimiz hiçbir tramvay problemi varyasyonunda kendini feda etme seçeneği düşünülmemişti bile. Ve açıkçası diziyi ilk izlediğimde böyle bir şekilde hikayenin bağlanması beni epey şaşırtmıştı. Ve The Good Place'in bu kadar orijinal bir fikri böyle bir şekilde ortaya sunmuş olması bile aslında gerçekten takdire şayan. Ve sırf bu yüzden de diziyi izlemenizi önerebilirim. Bölümü izledikten sonra kendini feda etme seçeneğinin felsefe literatüründe konuşulup konuşulmadığını merak ettim. Biraz araştırınca öğrendim ki 2008'de filozof Judith Jarvis Thomson bu seçenekten bir makalede bahsetmiş. Thomson'a göre bunu orijinal tramvay probleminin 3 seçenekli bir varyasyonu olarak görebiliriz. Kola dokunma ve 5 kişi ölsün, kolu sağa çevir ve başka birisi ölsün veya kolu sola çevirip tramvayı kendi üzerine çevir ve kendini feda et. Eğer seçeneklerimiz bunlarsa, kendimizi feda etme şansımız varken kolu başka bir yöne çekip birini öldürmek Thomson'a göre kabul edilebilir değil. Bir anlamda kendimiz yapmayı göze alamadığımız bir fedakarlığı başkasından istiyoruz çünkü. Bu da başkasından çalınan parayla hayırseverlik yapmak gibi bir şey. Ancak daha ilginç olan, Thomson makalede kendini feda etmenin daha özverili olduğunu kabul etse de bunun makul bir seçenek olduğunu düşünmüyor. Bu noktada bu raddeye kadar gelmiş bir fedakarlığı ahlaki olarak çekici bulmadığımı söylemeliyim. Tam tersine. Kendi hayatını sırf 5 kişinin yaşamasının tek yolu bu diye feda etmeye istekli olmak, bir insanda ciddi bir ahlaki bozukluğa işaret eder. Çocuklarımın hayatlarına bu adamın kendi hayatına verdiği kadar değer verdiklerini öğrensem, kesinlikle gurur duymazdım. Bu noktada tramvay probleminde tek ahlaki çözümün birilerini öldürmeyi reddedip kendini feda etmek olduğunu düşünen diziyle böyle bir çözümü aptalca bulan Thomson arasında bir ikilem olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki taraf arasındaki tartışmada bence The Good Place daha haklı. Eğer özverinin iyi bir şey olduğunu söylüyorsak, ki çoğumuz bunu düşünüyoruz, öyleyse kendini feda etmek özverili bir eylem olduğundan yine iyi bir eylem olmalı. Bu özverinin miktarı alışılageldiğimiz miktardan daha fazla diye bir anda bunun iyi olmaktan çıkması bana çok makul gelmiyor. Öte yandan eğer ben tramvay probleminde olsaydım ve seçeneklerim kendimi feda etmek, 5 kişiyi feda etmek ya da 1 kişiyi feda etmek olsaydı bu kolu çekip kendimi feda edebilir miydim? Bilmiyorum. Açıkçası sanmıyorum. Ancak bunu yapamadığım için
belli bir ahlaki sorumluluğum olacağını ve kurtaramadığım 5 kişinin veya bir kişinin ailesinin yüzüne bakmakta zorlanacağımı da biliyorum. Bana kalırsa felsefede belli eylemlerin, belli sorumlulukların kimsenin yapamayacağı kadar zor olması, ancak yapılmadıklarında yine de belli bir ahlaki sorumluluk doğuruyor olmaları gayet mümkün ve ilginç bir konu. Ancak bunlar benim, The Good Place'in veya Judith Jarvis Thompson'ın fikirleri. Sizin fikriniz ne? Sizce de tramvay probleminde çözüm bu şekilde hesaplanabilir bir şey mi? Kendinizi feda etmek mi daha mantıklı? Yoksa bir kişi feda etmek mi? Yoksa hiçbir şekilde olaya dahil olmamak? Yorumlarınızı aşağıya yazıp siz de görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Benim bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynakları ve eğer tramvay problemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bulabileceğiniz içerikleri video açıklamasına koydum. Eğer popüler kültürle felsefenin kesiştiği daha fazla video görmek istiyorsanız kanala abone olabilir. Beni desteklemek için patreon.com/barıştabasitçe adresinden bana patronluk taslayabilirsiniz.